about our group, and just briefly what dialogue is does in the US, and then we'll introduce Robert and start our presentation. Okay. Öncelikle iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Pazar akşamı. Ben Kansas'tan USM Üniversite Türkiye'de okuyorum. Türkçe öğretmenliği, Master Doktor Amerika'dan Kansas Üniversitesi'nden. Grup olarak Texas grubu diye geçiyor. 3 Texas'ta bir Chicago'lu. Bir de Missouri'li var aramızda. Bahadır. Orada kültür merkezimiz var. Dialogue Institute diye geçiyor. Türk Kültür Merkezi aracılığıyla her sene Türkiye'ye böyle geziler düzenliyor. Hemen her eyaletten geziler var. Bu grupta Texas'tan. Gezinin amacı biraz kültürü, inancımızı, Türkiye'yi tanıtmak, kurumları tanıtmak. Normal tarih turistik yerleri, Efes, Kapadokya, Ayasofya gibi yerleri gezmenin yanı sıra aynı zamanda bazı kurumlara da gidiyorlar. Gazeteler, hayır kimse yok mu? Okullar, okuma salonları, aynı zamanda aile örnekleriyle destekliyor. Ve bu insanlar geziler vesilesiyle bizleri çok daha iyi tanıyor. Aile yemekleri olsun, okuma salonları olsun, hepsinden çok etkileniyorlar. Aynı şekilde bu kişiler burada bizleri tanıdıktan sonra, sevdikten sonra orada bizim elçilerimiz oluyor. Yani bizim oradaki programlarımızdaki temsilciler genelde Amerikalılar oluyor zaten. Konuşmacımız olsun, herhangi bir konuda. Direkt herhangi bir programa gelseniz belki de bütün konuşmacılar, ana konuşmacılar hep oranın insanı ve bizim dilimizden konuşuyorlar. Bu nedenle bu gezilerin çok büyük önemi var. I just briefly explain who we are, what we as Dialogue Institute, what we are doing in the US. Also just gave information about our Turkey trip, and also may introduce you Zişan, psikiyatrist, Hindistan asıllı, Texas'ta yaşıyor. Sami, o da mimar, grafiker, Hindistan asıllı, Texas'ta yaşıyor. Rick, from Turkey. Rick, Türk gibi görünse de Chicago'lu. Brother Michael Jordan. Welcome to you. And then from Missouri'den. O da papaz yardımcıları Dan ve Robert. And I can introduce you. Robert Hesse şu an görevi papaz yardımcılığı Katolik Kilisesi'nde. Kimya üzerine doktorası var. Şu an papaz yardımcılığı yapıyor. Ve ilgi alanı sağlık ve maneviyat. Maneviyatın sağlık üzerinde etkisi. Amerika'da hapishanelerde ve hastanelerde dini görevli bulundurmak zorunlu. Yani hangi dinden olursa olsun, tabii Hristiyan ağırlıklı. Oradaki papazlar hatta farklı dinleri daha iyi öğrenmek için, dini görevler farklı dinleri daha iyi öğrenmek için bizleri de çağırıyorlar hatta sunum yapmamız için. Aynen bu konu aslında. Maneviyat ve sağlık arasındaki ilişki, İslam'ın bakış açısı. Kendisi de bu konu üzerine sunum yapacak. Çevireceğiz. Anlaşılmayan bir yer olursa direkt sorun inşallah. Thank you for having me here. I understand most of you speak English, but I think we'd probably start out with a little translation, and if we can do without it, then the talk will be shorter, and anything shorter will make everybody happier, I'm sure. Over half the world's population is either Christian or Muslim. And of the 2.1 billion Christians, approximately, about 1.5 billion Roman Catholic, which is about the same number as Muslims.
I don't know when we want to stop or start, but I'll continue. You let me know. Tap me on the hand. Hissettiğim kadarıyla çoğunuz İngilizce anlıyorsunuz ama yine çeviride bulunacağız. Dünyadaki Hristiyanların sayısı 2,1 milyon ve bunların 1,5 milyonu Katolik Hristiyanı, Müslümanların milyar. Bunların Katolik Hristiyanların sayısı Müslümanların sayısına yakın, eşit gibi. So I'm going to be speaking from a Catholic position because I'm a Catholic deacon. What I want you to listen for is the empirical data that refers to all religions. And the empirical data is showing that spirituality and having a religion enhances health. And I'm talking about scientific research, not just religious preaching. And most of Islam throughout the centuries and Christianity were the first contributors to healing through religion. Bu sunumumda dikkat etmenizi istediğim nokta özellikle veriler sunacağım sizlere, bilimsel veriler. Maneviyatın sağlık üzerinde etkisini gösteren bilimsel veriler. Zaten tarihe de baktığımız zaman İslamiyet olsun ya da Hristiyanlık olsun hastalık çözümleri ilk olarak maneviyatla ele alınmıştır. And most of the research has been done on Christians in the U.S. actually, but the research is done in such a way that it's interfaith, most of it, and I'll try to point that out. There's a secular movement on now to get away from religion in medicine. And the science is showing that we should not do that. We have to treat the whole person, both spiritually, religiously, and medically. Maneviyatın sağlık üzerine etkisi üzerine çalışmaların çoğu Amerika'da yapılmıştır. Başka ülkelerde de yapılmıştır. Fakat en çoğu Amerika'da yapılmıştır. Bazı sağlık hastanelerde bazı doktorlar maneviyatı tedavi sürecinden çıkarmak istiyor. Fakat bilim de gösteriyor ki maneviyatın duanın hastalığı iyileştirmekte çok büyük rolü vardır. To do that, we need to decide what's morally right in terms of interpreting scientific data to make morally right decisions. So I'm going to start with a bit of moral theology mixed with science, and then we're going to get into some of the empirical data. İlk olarak ahlaki değerler üzerinden açıklama yapacağım. Sonrasında da bilimsel verileri sunacağım. The presentation outline will be, we're going to talk about morality from a principled standpoint. How to make moral decisions, principally. We're going to talk about conscience and consciousness, and most languages have only one word for those two concepts. We're going to get into the details of that later. Okay? Şu an sunumda hangi aşamalarda yer aldığını açıklıyor. İlk olarak ahlaki değerlerdeki ilkeler, ikinci olarak da birçok dilde tek kelime var ama Türkçe'de de iki kelime olarak karşımıza çıkıyor. Vicdan ve bilincin farklılığı. We're going to cover some scientific studies. Hopefully it will encourage Muslim universities to start expanding the research in your own right that would be applicable to any faith. And then we're going to talk about the unconscious and how the unconscious can unload. This may not be clear now, but the brain is both conscious and unconscious, and we're going to talk about that in a little bit more detail. Then we're going to talk about altered states of consciousness, and then we're going to wrap it up with the future, where consciousness is headed. The reason consciousness is such an important issue in this research is because consciousness is a description of how we perceive the world in ourselves, and it's a description of how we perceive the scientific research that we're going to talk about. Bu sunumda diğer anlatacağım noktalar scientific studies dediği yine sağlık maneviyat ilişkisini araştıran bilimsel çalışmalar. Diğeri unconscious unloading dediğimiz beynin %95'i
yapılan hareketlerin farkında değil, %5'i bilinçli halde yapıyor. Bundan kastı mesela nefes alıyoruz fakat nefes aldığımızın farkında değiliz. Sürekli nefes aldığımızı düşünmüyoruz. Bunu şu an söylediğimde ve dikkat ettiğimde o bilinçsizlikten bilinç durumuna geçiyor. Bunun üzerine daha da açıklama yapacak. Diğer madde altı consciousness dediğimizde bilincin farklı durumları. Onun da açıklaması yapılacak ve en son olarak da daha farklı ne tür çalışmalar yapılıyor. Onun üzerine konuşma yapacak. Daha fazla bilimsel çalışmalara Start of a principle of morality, what that means. Moral judgments, in other words, making a judgment about what's morally right or wrong, can be done in three different ways. One is subjective. In other words, how I feel about something. If I feel something's right or wrong, I just follow my feelings. And that can be very much of a judgmental basis for judging others, because we say, well, they're not following their principles, and quite often the people who are subjectivists are the ones that condemn others because they don't have any principles. Their principle changes from one day to the next. Bir önceki konuşmasında önemli bir nokta söyledi, onu tekrar vurgulayayım. Bu sunumun umarım Müslüman üniversitelerde de maneviyatın sağlık üzerindeki etkisini araştırmaya teşviki olur. Bilimsel çalışmalara teşviki olur. Burada dediğimizde ahlaki değerlerdeki hüküm vermeler. Ahlaki olarak hüküm vermelerde 3 madde var. Bunun birincisi subjektif, öznel, tamamen hislerinizle hareket etmemiz. Mesela hiçbir ahlaki değere bağlı değiliz ya da herhangi bir dini inanışa bağlı değiliz. Tamamen şahsımızın, kendi nefsimizin söylediği değerlere göre. Yani kesin ortada diyelim hava soğuk, hava sıcak, nesnel değerler olabiliyor. Fakat herhangi birisinin sadece kendimizin değer yargısına uymadı diye o anda eleştirmek. Nesnel olmadı. This may take longer than I expected. Do you want to keep it in English or do you want to have the translation? I want to ask. İngilizce devam edeyim yoksa arada bir böyle ister misiniz? Tercüme yapılsın mı? Anlaşılan notlara bakıyoruz. It's better with the translation. It's better with the translation. With the translation, okay, good. Legalistic is the other approach. That is, some religions are looking just at following certain rules. If you just follow the rules, then you get to heaven. And in their extremes, both of these end up in the same place, and that is you don't have to love one another. Either one leads to the same place in its extreme form. Almost all religions have dabbled, if you know that word, have tried each one of these out. Okay. Almost all, including Islam, Roman Catholicism, etc. Roman Catholicism has decided that the last is the most important, and that's principle. You have to have objective principles to guide your moral decision making. You cannot do subjective or legalistic. İkinci madde nesnellik, özellikle dini, farklı dinleri içeriyor. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ya da herhangi bir din kesin kurallarla şunları yaparsanız cennete gidersiniz, şunları yaparsanız cehenneme gidersiniz diye kuralları var. İkisinin de uç noktası çok zararlı. İkisinin de uç noktasında bir grubu dışlamaya meyil var. Onun için Roman Katolisizm dedi, Roman Katolikleri üçüncü maddeyi din ve mantığı birleştirmeyi tercih ediyor. So we apply faith and reason. In other words, not only our belief systems, but we use our head when we're studying science, so that we can use both in our principled approach, because God gave us a brain to use in reasoning. Yani Tanrı bize yarattığında aynı zamanda beyin verdi, düşünmemizi sağlayan. O nedenle biz inanç ve
bilimi, düşünmeyi bir arada tutuyor. The primary principle in Catholicism comes from a quote of Jesus, okay? And what he said was, I give you a new commandment that you love one another just as I have loved you. So not only Muhammad was your guide, but Jesus was your guide too. And this is what Jesus said. And this is the basis of the basic principled approach in the Roman Catholic doctrine. That's the main principle. And this is not the golden rule. The golden rule, if you stop to think about it, is subjective. Because the golden rule says, do unto others as I would have you do unto me. And if you believe in euthanasia, then you're in trouble with the golden rule. So you need an objective principled approach. Roman Katolisizm inanç ve bilimi mantığı destekleyen yaklaşımı savunuyor. Ve onların en önemli ilkesi sizin de peygamberlerinizden biri Hazreti İsa'dan alıntı diyor. Ve bu alıntı size bir emir veriyorum. Benim sizi sevdiğim gibi siz de diğer insanları sevin. Bu tamamen öznel yaklaşım. Now, in applying that principle, it leads to other principles. And one of the other principles is that you're going to love one another as I have loved you. You got to know who is you, and that means what is life. And so in the Catholic tradition and teaching, its life begins at actual conception and ends at natural death. That's it. It's a principle that's not violated. And if it is violated, it's really a culture of death, which really is abortion in the first case or euthanasia in the second, as examples. Bu ilkeleri açıklamak gerekirse, bir örnek vermek gerekirse, hayattaki değerler, doğuyoruz, ölüyoruz, yani doğal olarak, bazısı kürtaja karşı, bazısı savunuyor. Euthanasia, istekli ölüm, isteyerek ölüm. Kimisi doğal ölümü tamamen kabul ediyor, kimisi giderek ölümü tercih etmek, yaşamın sonlanma ahlakidir ya da değildir diyebiliyor. The next principle that flows from this is non-dualism. Now this is a very important principle because it's going to guide us into the rest of the talk. And that is, in the Roman Catholic tradition, the body and the soul are meant for each other. They're interstitial. Interstitial. And that is, the same is true of faith and reason. That if your faith or interpretation of the Roman Catholic faith, my interpretation, is different, it contravenes or is against my interpretation of science, then my interpretation of either one or the other is wrong. And I have to go back and I have to study this over. So they have to match because they're non-dualistic. So there's non-dualism between the physical and spiritual, the body and the soul, reason, faith, science and theology. They have to blend. Roman Katoliklerinin bakış açısına göre, non-dualizme göre fizik ve vücut ve ruh beraberdir, aynıdır. Aynı zamanda bilim ve din de aynıdır, beraberdir. Bunların farklı olması tamamen benim şu an sunumda söylediklerimin yanlış olduğunu gösterecektir. Fakat Katoliklerin bakışına göre bunlar İslam'a göre de aynı zamanda fizik ve vücut ve ruh bir aradadır. Some Eastern faiths, for example, are dualistic. So if a faith believes in reincarnation, if there's more than one body, then it's dualistic because it's separate because you're going to have another body. So this is a fundamental issue, but it's common, I believe, between Islam and Christianity. Ruh ve bedenin beraber olması İslam'da ve Hristiyanlıkta bazı dinlerde aynı, fakat Budizm gibi dinlerde ya da inanışlarda öldüğün zaman başka bir vücutta bulunuyorsun, başka bir ruh tamamen çıkıyor, tekrardan dünyaya gelme var. Buna dualizm.
Now this leads to what I call prioritization of principles, and I'll explain. The first principle is ordinary human dignity. This principle trumps, and I don't know if the word trumps fits, but it is more important than all the other principles. Burada öncelikli ilkelerden bahsediyor. İlki insan onuru. İnsan onurunu korumak her şeyden önemlidir. It is more important than the second principle, which is you don't intentionally kill. İkinci verdiğimiz örnekten çok daha önemlidir. İnsanları bilinçli olarak öldürmeden daha önemlidir. So you don't withhold food or water because that violates the first rule. İlk olarak mesela insanları su ve yemekten mahrum etmemek gerekiyor. Çünkü bu birinci maddemize aykırı, insan onuruna. But you may withhold antibiotics, which is not necessarily ordinary human dignity. And I'll explain why. Because then you're not intentionally killing, you're letting die. There are two different things. There's intentional killing and letting somebody die. Those are two different things. Bir hastadan antibiyotiği ya da bir insandan, hastadan değil bir insandan antibiyotiği esirgemek insan onurunu ezme anlamına gelmiyor. And the third is you honor a patient's wishes. So my mother, for example, I'll give you a personal example, didn't want antibiotics. Well, I was going to honor her wishes, and it didn't intentionally kill her. I didn't intentionally kill her. I just let her die. So it was okay. Üçüncü maddede de hastaların isteklerine saygı göstermek. Mesela annem antibiyotiğe karşı alması gerekiyor. Fakat istemediği için ben vermiyorum. Onun kararına saygı duyuyorum. Fakat aynı zamanda dolaylı olarak ölmesine izin veriyorum. The fourth is you minimize a patient's suffering. Now, my personal example, my father was dying, and I left the room, and I could see he was in pain, but he was still conscious. And I said to the nurse, I think he needs more pain medication. So later that evening, I get a call from my father, and he said, why did you tell her to do that? I didn't want pain medication. So if I had known that was his wish, I would have been wrong, morally wrong, to tell that nurse to give him pain medication. And the reason is I was trying to meet number 4, but number 3 was more important. And so I didn't do it intentionally, but essentially I violated it. Dördüncü maddede de kişisel örnek veriyor yine. Babası ölüm döşeğindeyken, hastanedeyken acı çektiğini görüyor ve doktora, hemşireye ilaç vermesini söylüyor. Ağrı kesici ilaç vermesini söylüyor. Sonra babası akşam kendisini arıyor. Neden hemşireye ağrı kesici ilaç vermesini söyledi diye. Çünkü benim tercihim ilacı almamaktı. Yani ilacı istemiyorum. Bu önceki maddelerden birini ihlal ettiğimi gösteriyor. Yani hastanın kişisel tercihine saygı duymadığını ihlal ettiğini gösteriyor. Eğer diyor yani bir insandan hava ve suyu mahrum bırakırsan onu sen öldürmüş olabilirsin. Ama bir antibiyotik kişiler tercih olarak eğer kabul etmiyorsa, sen onu vermiyorsan onun sen ölümüne sebep vermiş olmuyorsun. İnce bir nokta. Now, no matter what medical decision is made, there's never just one effect. There's at least 2 effects, 3, 4, 100. So how do you make a moral decision from that? Well, St. Augustine in the Catholic tradition in the 4th century dealt with some of this, and it's applicable even today. And it's the principles of the double effect. Basically, the act or omission can't be intrinsically evil. And I can mention a couple. Intent must be good. You can't intend evil. You have to have good intent. Good can't result from the bad. And the good must be greater than or equal to the bad. So I'm not going to go through details of this, but I wanted to present this in how evaluations are done. Okay. But case by case,
is a different situation, and I want to get into that a little bit later. 4. yüzyıldan beri yapılan araştırmalara göre tıbbi kararların, yani doktorun hasta üzerinde verdiği kararların birden fazla etkisi olabilir. İyi ya da kötü şekilde. Onlara örnek veriyor. Birincisi bilerek ilaç verme veya ilaç vermeyi ihmal etme, unutma direkt kötü olarak değerlendirilemez. İkincisi niyet iyi olmalı. Üçüncüsü kötülükten iyilik çıkmaz. Dördüncüsü de Good must be greater than or equal to bad. yani iyilik kötülükten daha üstündür. Now, I don't want to get into detail because this can raise a lot of questions, but there is a question that happens a lot in this life, and that is somebody, let's say somebody shoots somebody. He shoots him. Okay. No. Okay. And people will say he committed a sin. Well, objectively, what he did was morally wrong. But can we say that he committed a sin? And the question is, what is his culpability in the eyes of God? Bazı çelişkili sorular olabilir. Mesela ben sizi öldürdüm. Günah olabilir, suç olabilir. Fakat başkasına göre benim yaptığım suç olmayabilir. Bu günah işlemiş oluyor ki onu hak etmiş. Peki Tanrı'nın gözünde acaba ne? Ki o kişi sorumlu tutulacak mı? So the question then is, to have moral culpability in the eyes of God, three things are needed. One, the act or omission must be morally wrong. And we as human beings are capable of determining that. In fact, we're required to determine that. We can say that that was a morally wrong act. But the person also needs full knowledge and full freedom. And only God can determine that. We can't. So as a result, I can't say he sinned. I can say he did something morally wrong, but I cannot say he sinned. Burada biraz insanların haşa Tanrı rolüne üstlenmesinden daha çok mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi öldürme meselesinde ahlaki olarak yanlış ama bazı insanlar mesela karar, hüküm vermek Allah'a aittir. Burada o kararı direkt verebilmek için bazı maddelerin olması gerekiyor. Mesela direkt full knowledge dediği tam bilgi. Her şeyi sadece Allah bilir, Tanrı bilir. Tamamen özgürlük. İnsanlar tamamen her şeyi bilmeden direkt ahlaksız diyebilir ama günah kısmında kararını veremez diyor. So we can't condemn anybody. Isn't that we can only love? So what I want to get into is that informed conscience term at the top, because I'm trying to see if this pointer works. So there it is. The informed conscience is a very important word in the Catholic belief system, and it's going to lead us into this discussion as to how we inform ourselves from science. Burada şimdi insan olarak başkalarının kararlarında, başkalarının yaptıklarında hüküm vermede yanlış olabiliriz, doğru olabiliriz. Bu noktada Katolik Hristiyanlarının kullandığı bir ifade vicdanı bilinçlendirme, bilgilendirme. Önce karar vermeden önce vicdanı bilgilendirmemiz gerekiyor. So to have an informed conscience, the operative word is informed. And you need three things. You need a biologically working brain. You have to have true input and information, truth, and you have to have spiritual indwelling spirit, indwelling God. And in Islam and Abrahamic faiths, we believe God dwells within us. So all three of these are required, and I'm going to go through each one separately during this whole talk. Vicdanımızın önceden bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi için birkaç maddeye ihtiyaç var. Birisi öncelikle beynimizin
düzgün şekilde çalışıyor olması, ikinci olarak doğrunun bizim tarafımızdan bilinmesi, son olarak da maneviyat kısmı Allah'ın bizimle beraber olduğu inancına sahip olmamız. So remember, this is not a measure of culpability. We already decided we can't know for sure if he sinned or not. Only God knows. But now we're talking about morally right actions or omissions. So we're going to start with the biological. And now we'll get into mixing the science in with this a little bit. Biological is going to be talked about in two different subjects, conscience and consciousness. Now, conscience is that part of us that enables us to say something's morally right or wrong. Consciousness is our ability to observe the objective world, or even observe ourselves, that our hand is black from ink or something. Kişinin suçlu olup olmadığını sadece Allah'ın bileceğini söylemiştik. Burada da şu an bilimsel kısma, biyolojik kısma geçiyoruz. Vicdan ve bilincin ayrımını yapıyor burada. İlk kelime vicdan, ikincisi bilinç. Now, I'm going to talk about conscience first, and I want to talk about a man by the name of Phineas Gage. Phineas Gage worked in the United States in New Hampshire in the late 1800s. He cleared rocks to build railroads actually. And in building railroads, they drill holes, vertical holes every 10 feet or so, and put dynamite in. And he was the person who loaded the dynamite with a crowbar, and he's holding the crowbar. Burada You didn't expect this, right? 1800'lü yıllarda yaşamış bir şahıs, yol yapımı için taşları kırarak ve ilk kez dinamiti kullanan kişi yere vertikal şeklinde delikler açarak yolun sağlamlaşmasını yapan ve yol yapımında şey yapan, o delikler açarak dinamiti kullanan ilk şahıs diyelim. 1800 yıllarda yaşamış. Yol yapımında çalışmış. Phineas Gage was a God-fearing person, went to church, never cursed, never womanized, never drank. He was the model citizen. Tanrı'dan çok korkuyordu. Sürekli kiliseye gidiyordu. Hiçbir zaman içmedi ve kimseye zararı olmadı. Nikahlanmadı. So you'll notice one eye is closed. Gözü kapalı. One day he went out and tapped the crowbar, and in the 1800s the crowbar was straight, it wasn't metal. The crowbar into the hole, and it ignited the dynamite, and the dynamite ignited and launched the rod through his head. İş kazası meydana geliyor ve bu iş kazası sonucu da bu dinamitin bu sol gözünü görme kaybına sebebiyet veriyor. About 30 years ago they exhumed his body 30 yıl önce cesedini yerden çıkardılar and discovered that his frontal lobes were gone. Ve öndeki frontal lobun tamamen yok olduğunu gördüler. Psychiatry now pretty much understands. I think Zishan, I'm sure you've heard this case many times, so I apologize. She's a medical doctor, psychiatrist. Zişan Hanım diyor daha iyi bilir ama frontal lobun orada da olmadığı için halet-i ruhiyesini daha iyi diyor. Şey yapabilir, anlayabilir. Because the wound was so perfect and also hot, it cauterized the wound, and he is a very rare case where he survived. Tabii o dinamit oradan geçince orada hasar yapmasıyla beraber aynı zamanda o yerde katörize ediyor, koterliyor yani, yakıyor ve çok diyor enteresan bir şey, bu insan diyor hayatta kaldı. Yani çok şey oldu. There was a problem. He started to drink, womanize, curse, didn't go to church. He was a terrible person. Dolayısıyla bu kazadan sonra oldu. Alkol kullanmaya, işte artık kiliseye gitmemeye başladı bu hadiseden. So pretty much it's now shown that conscience
is located roughly in the frontal lobes. So even though his frontal lobes were completely wiped out, he still was able to live. But there are people who can have small chemical changes in the frontal lobes and have problems. Burada diyor şöyle diyebiliriz, yani orada travma sonucu insan hayatta fiziksel olarak kalabiliyor fakat ruhi olarak haleti ruhiyesinde değişiklikler sebebiyet verebiliyor. Demek ki frontal lob dediğimiz bu lobda bir takım kimyasal hadiseler değişmesiyle insanın günlük yaşantısında bir takım değişiklikler olabiliyor. Now let's talk about consciousness. Consciousness tam bilinç yani uyanım. You explain the difference between the two words. Farkındalık olmak daha. Michael May lost his eyesight at the age of about 3 months old, I think, because of an explosion. And this was in 1900s. And when he was 45 years old, they discovered a surgical procedure that they felt could restore his eyesight. 1900'lerde yaşayan bir zat, 3 aylıkken gözünü bir kazan sonucu kaybediyor ve ta 45'li yaşlarda bir ameliyatla bunun düzelebileceğini. Now, consciousness gets information and data from the 5 senses. And this is one of the major ones because eyesight occupies more of the brain than any of the other senses. So this is an interesting case. He didn't have consciousness data. He didn't have consciousness that could be fed by data through the eyes. But now, after the surgery, he could. 5 duyusundan bir tanesini kaybetmiş olan bu zat ameliyat sonrası bir takım bu 5 duyusu demek ki insanların bazı şeyler farkında olmaları için çok yardımcı oluyor. Gözü geldikten sonra bazı durumlarda değişiklikler olduğu tespit ediliyor. Just a second. I don't know. But there was a problem. When they unwrapped the bandages, his wife and his 2 children were there. Bandajı aldıklarından sonra ameliyat sonrası küçük çocuğu ve eşi karşısındaydı ve bir problem oldu. Now his vision was flooded with data, but there was a problem. He couldn't remember his wife's face from one day to the next. He couldn't tell depth of field. He couldn't tell the difference between the forest and the trees. Ormanlar veya ağaçlar arasındaki farkları veya bir gün önce eşini görmüş olmasına rağmen bir gün sonra o gözünün de açılmasıyla eşini dahi tanıyamamış olması bir problem. So what was happening is I messed up the slides here a little bit. Just a second. Ignore that for the time being. I'll go back. What was happening was his conscious brain was processing everything, but the brain wasn't wired from childhood to process this data efficiently in the unconscious. So when we look at somebody's face, if we have to analyze every part of that face before we can make a conclusion, it'll take us forever. We have caricatures in art. I don't know if you know caricatures, where it emphasizes one aspect of the face. Well, what happens is the brain starts to wire itself so that it recognizes the caricature, and I see this mold on his face, and I know it's Eyüp. Well, almost, but that's an example. Karikatürde de bir nokta vardı. Kişilerin siması yapılacağı zaman mesela işte kişinin gözü, kaşı veya burnu yapınca geri olarak o kimin olduğunu sen anlayabilirsin diyor. Eyüp'ten bir örnek verecek olursak belki bir göz yapısını diyor tam benzetirseniz diğer yapısını da beyin onu hayal edebiliyor. Bu kişinin Eyüp olduğunu. So we're back now to, we've covered the biological in terms of conscience and consciousness, which are both needed to make these moral decisions, but they both can get damaged. And consciousness, science doesn't know where it's at in the brain.
In fact, there are some scientists that think consciousness is partly outside the brain, and that the brain is a filter, and we'll get into that. The truth is, science doesn't know where consciousness is in the brain. Conscience is roughly in the frontal lobes, but consciousness is the frontier of science. I think it's more important than exploring other galaxies, frankly. Gidip de başka galaksileri araştırıp da dünya onu bulacağına insanın aslında bilincinin nerede olduğunu, şu anki teknik science onu herhalde onun için Faik Bey'i bekliyordu yani böyle bilincin hangi nokta olduğunu veya beynin nerede olduğunu şu an tam net olarak belki izah edilemiyor. Belki de deniliyor ki bilinç vücudun dışında bir yerde. Mi? Efendim? Efendim hocam? Ruh da oraya gelecek herhalde. Yes. So now we're going to have information come into the brain from science, so we can make up our mind on what's right or wrong. Okay? Which means the informed conscience has to make decisions, and it's got to be informed with information. That was the second main thing. Remember, biological, informational, spiritual. Now, in informing our conscience, we have to take into account every aspect of input. This is not a complete list, only an example. Bilincinizi bilgilendirmek için 8 tane, en azından 8 tane madde var. Bunlar dini öğretiler, kutsal kitaplar, doğa bilimler, sivil bilimler. Vicdan mısın değil mi? Vicdan. Medical, tıbbi uzmanlar, manevi danışmanlar, yani imam, papaz vesaire ve bilimsel çalışmalar. Now, to point out how incredibly important informed conscience is in the Catholic belief system, if the Pope told Catholics to do something that they with an informed conscience, believed was morally wrong. Informed is very important here. I'm not treating that lightly. Then that person would be under Catholic teaching required to follow their informed conscience before the Pope. Not many people understand that. And the reason is that the informed is extremely important. We've got to study science, we've got to study religious teaching, scripture, etc. Katolik Hristiyanlarında özellikle bu birinci madde çok önemli. Papa tarafından kendilerine bir madde iletildiği zaman onu vicdanen öğrenmiş oluyorlar ve uygulamak zorundalar. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer moral, ahlaki değerlerle Pop'un verdiği bir konflikt varsa orada diyor, o zaman diyor moral olanı tercih edeceksin. Pop'un dediğini kullanmayacaksın, kabul etmeyeceksin. The same thing we have in Islam. And if there's a contradiction between the Quran and the reason, you have to choose reason, then interpret Quranic verse. Yeah, quite similar. These are not in order of importance, but I left the last one, scientific studies, because that's what we're going to get into right now. And the major book on that tabulates the research is the Handbook of Religion and Health, and the primary editor is Harold Koenig, an MD. The research I'm going to show you comes out of that book. And I'm not a medical doctor myself, so I'll give you best I can on the results of the research, most of which applies to Islam also. And if it doesn't, he's also co-authored a book called Health and Well-Being in Islamic Societies. And the co-authors are both Harold Koenig, who's a Roman Catholic MD psychiatrist, and the co-author is Said al-Shoab, who is a Muslim. And I think it's a very good book. But it also templates a lot of the research. Bu andan itibaren bilimsel çalışmalara yer vereceğim. Özellikle elindeki kitabı gösterdi. Katolik bir psikiyatristle Müslüman bir doktorun beraber çalışması.
maneviyat, sağlık üzerindeki ilişkiyi çok daha bilimsel olarak inceleyen bir kitap. Over 3,000 medical articles show significant correlation between spirituality and healing. 3000'den fazla makale gösteriyor ki maneviyat ve bilim, maneviyat ve iyileşme arasında, sağlık arasında olumlu bir ilişki var. For example, those who attend a religious service at least once a week are more statistically likely to have less stress, lower blood pressure, lower cholesterol, longer longevity, live up to 7 years longer. Bu manevi yönün sağlık üzerinde etkisini anlatıyor. Şuradan ben söyleyeyim size. Geçen hafta eğer bir insan bir kez herhangi bir şekilde ibadet yapmış ise daha az stresli, kan basıncı daha düşük, kolesterol seviyesi daha düşük ve longevity. Yani 7 yıl daha fazla yaşamış. Bunun üzerinde Oxford üzerinde yapılmış bir çalışma. When it comes to physicians and spirituality, 66% of the agree that physicians' inquiry about spiritual beliefs would strengthen their trust in their physician. Burada da %66 doktorlardan da bir şey kabul görüyor. Evet diyor, kimin yani imani olarak eğer kişinin inancı var ise bunlar daha fazla trust in their physician, yani doktorlarına daha inançlı oluyorlar, daha sağlıklı oluyorlar. Yani verilenlere daha And 94% of patients from spirituality was important wanted their physicians to address their spiritual beliefs and be sensitive to their values and framework. %94 hasta da 94% of Hastaların %94'ü de kendi doktorlarının manevi hassasiyetlerine saygılı olmasını, duyarlı olmasını tercih ediyor. Daily meditation has been shown to be very medically helpful in healing and prayer. Now we're talking about spirituality and religion back and forth. I wanted to clarify. Spirituality is a broader term that is it's harder to define. Most of the studies have been based on religion because religion can be quantified. You can say, well, I've gone to a church service once a week. But just spirituality is more difficult to measure. So most of this has been done on religion. Bu çalışmaların çoğu din üzerine yapılmıştır. İngilizce'de din ve maneviyat farklı kelimeler olarak düşünülüyor. Din sayısal değerler ölçülebiliyor fakat maneviyat ölçülemiyor. Mesela haftada bir kiliseye gittim. Haftada 3 kere kiliseye gittim. Böyle sayısal bir değer üzerinden biri dinden mi değil mi ölçebiliyorlar. Fakat buradaki nokta meditasyon üzerine daha çok maneviyatı kapsıyor. Sayısal değerleri olmayan. Şöyle yapabiliriz. Daily meditation demiş olduğu orada. Demek istediği yani günlük ibadetini yapan kişinin tedaviler üzerindeki etkileri. Mesela eğer kronik bir ağrısı varsa, uykusuzluğu varsa, anksiyetesi varsa, depresyonu varsa, postmenstrual sendromu varsa veya infertilitesi varsa. Now this is from Dr. Benson, who was the frontier of this at Harvard. And these were the improvements. You went through all of them just now. Harvard Üniversitesi'nde Dr. Benson yapmış olduğu bu şeyler üzerine, yani bu ışıklar üzerinde yapmış olduğu bir çalışma. I'm going to get into meditation a little bit later more. Pain management, it has shown that from the questionnaires, personal prayer most commonly used non-drug method for pain management. Yani Amerika'nın bu pain management dediği böyle ağrı bizdeki işte ağrıyı indirme. Burada eğer inanan hastaların %82'sini Şöyle diyor, kişisel duaların, tek başına yapılan duaların ağrıyı giderme konusunda ilaç kullanmadan yapılan en büyük tedavi yöntemi. Diğer maddeler tek tek sıralanıyor. İlki ağrı kesici ilaçlar, ikincisi dua, %76. İğneler, ağrıyı dindirme baskısı, elde yapılan baskı, bir de masaj. So pain pills are 82% used, prayer 76%, and then the rest are filled out by other methods.
So I think we got the point across. We Yeah, don't have to go through this. explain. Religion and immunity. Those attending church is likely to have elevated levels of interleukin, which is a chemical that is a measurement of immunity. So it helps the immune system too. Increased levels of interleukin IL-6 is associated with many diseases and diabetes, etc. So this is a very important measurement. Yani hakikaten çok enteresan bir şey. Bu verileri aslında biz keşke slaytlarını bize verse de biz de bu konular üzerinde çalışma aslında bizlerin yapması lazım. Interleukin 6 ne diyor? Those attending church haftada bir kez diyor. Yani kiliseye gitmesi, dua yapması ve interleukin seviyelerini de artması. Ne oluyor? Religion ve immunity. İmmün sistemde dahi bir gelişme ve bir artış, bir direnç olduğu çıkıyor. Religious commitment may improve stress by richer social support, strengthen personal values, etc. But that is not been determined scientifically. That's what is suspected as to why this is so good. Bunun için de bu en alttaki şıkkında scientific olarak daha ispatlanmamış. Fakat bunun üzerinde de yapılma yani çalışmalar devam ediyor. Kendi görüşüne göre ya da araştırmasına göre diyelim, dinin stresi azalttığı, toplumun desteğinin yine stresi azalttığı gösteriliyor. Fakat bilim tarafından henüz kanıtlanmadı. Now this, I won't go through this too much in detail, but basically this is a graph of the interleukin compared to the number of the frequency of attendance at religious service, regardless of whether it's Islam, Christianity, Judaism. Burada da ne kadar çok ibadet ediyorsa interleukin seviyelerinde o kadar artış olduğunu gösteriyor diyor. Burada en son kelimesi de değil mi? Yani din olarak Hristiyan, Müslüman olması şart değil. Yani ibadet etmesi, inancı. Bütün dinleri kapsayan Bütün dinler. Bu istatistik yani. Harvard'da yapılmış bir çalışma. The same connection has been made with diastolic pressure in religion and religious attendance, a dramatic impact. Ne kadar çok ibadet ehli, ibadetine devam ediyorsa onun da hakikaten gene diastolik kan basıncı üzerinde düşmelere gösteriyor. Now, I'm going to talk about this next slide a little bit. There are too many words because it's not my slide. Basically, what this is saying is that the brain plays an incredible role in the health of the body. And so even studies with placebos, real doctors know that there's a placebo effect because the brain thinks it's being healed and it helps it. And so it's an important, the brain plays a central role in all of this. So I'm not going to go through the reading of it. Beynin insanın iyileşmesi üzerinde hakikaten çok büyük etkileri var. Bir plasebonun dahi bir plasebo veriyorsunuz hastaya, onun dahi hastalığın bakıyorsunuz iyileşme üzerinde hakikaten etkileri oluyor mu? Oluyor. So the last paragraph is what I really wanted to get across. And therefore, it's important to explore the relationship between religious beliefs, experience, and brain function, both normal and abnormal. Burada asıl vurgulamak istediğim dini inançlar, deneyimler ve beynin görevi arasında hem normal hem de normal olmayan ilişki var. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Okay, now we've got a problem. We've got biological brain. We've got to have that. We've got to have information. Now we've got a lot of information. Pours into the brain. We've got many studies on forgiveness, showing that forgiveness helps heal. Huge amount of data and research. Very little in the Islamic University Society. And that's part of what I hope to encourage by this meeting. But there's been a lot recently in the U.S. and in the Christian approach. Okay? But it's still applicable to Islam. That's the thing. Yani şu ana kadar geldiğimiz noktada bilgilendirmenin vicdan üzerindeki önemini üzerinde durdum.
Bir çalışmaya göre de affetme insanların iyileşmesini sağlıyor. Fakat İslami üniversitelerde, Müslüman İslam üniversitelerinde henüz böyle bir çalışma geliştirilmemiş. Yani buradan ümit ettik bunun açılması. But the problem we have is now what do we do with this data? Well, one of the studies that's been done in scientific studies has been done on confirmation bias. What science has determined, sociological studies have determined, is that every human being preferentially selects only the data that supports their preconceived worldview, which is not good. Karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Bilimsel veriler de olsa yine sosyal olarak kendi geçmişimizi göz önünde bulundurarak, kendi değer yargılarımızı göz önünde bulundurarak sadece işimize gelen istatistikleri kullanıyoruz. That's why if I grew up in Tibet, I would probably be a Buddhist. If I grew up in Konya, I'd probably be a Muslim. If you grew up in Chicago, you'd probably be Christian, because we build a worldview, and then we only select data that supports it. So I'm not suggesting those worldviews are bad. I'm suggesting that they get buried in the unconscious to make our mind more efficient, like Michael Bay. Yönetimin verdiği örneği açıklayalım. Mesela şimdi ben Tibet'te olsaydım muhtemelen Budizmi seçecektim. Ben Konya'da da olsaydım İslam'ı seçecektim. Siz Chicago'da da olsaydınız Hristiyanlığı seçecektiniz. Ve değer yargılarımız tamamen önceden bilinçaltımızda yer alan değerlerle hep onu birbirini desteklemek üzere kurulmuş. I'm not going to go through all of these, but these are just descriptions of confirmation bias and how it affects every human being. It's part of being human. Bunları tek tek açıklamayacağım ama genel olarak insanların bilinçaltında kararlarını etkileyen maddeler. So in the unconscious brain, the prejudice also exists in the unconscious, because we grow up in a certain situation where our parents were racist or sexist or whatever. So in our unconscious we have buried isms. I call them isms. They're prejudice, racism, sexism, religionism, against one religion for another, nationalism, one country versus another, culturalism, my culture is better than yours, baklava, economism, etc. Bilinçaltımızda hep ön yargılarla çatışıyoruz. Hep ön yargılarla mücadele ediyoruz. Hep ırkçılık, ırk ayrımcılığı, cığcığlık bizdeki karşılığı. Irkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, dincilik, benim dinim seninkinden üstün. Yine milliyetçilik, kültürcülük, kendi kültürünü ön plana çıkarma ve ekonomik düzeyi ön plana çıkarma. So we need something to break this unconscious prejudices, so that we select the right scientific information without confirmation bias. That leads us to the third requirement for an informed conscience, and that is spirituality. Bilimsel olarak bunları tam sağlıklı şekilde değerlendirmek için ön yargıdan kurtulmamız lazım. Bu da bizi maneviyat kısmına yönlendiriyor. I'm going to talk about unconscious unloading, because these prejudices are in the unconscious, and we want to unload that to the conscious brain so that we can be like Michael May and remember our wife's face. Benim burada şimdi vurgulamak istediğim ön yargılarımızın çoğu bilinçaltımızda çok da farkında olmadan bulunuyor. Bunu bilinçli hale nasıl getirebiliriz ve o ön yargılardan nasıl kurtulabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. So let's talk about the conscious and the unconscious. The conscious brain is the slowest part of the brain. It's systematic in its approach. It's very logical, whereas the unconscious is very fast and automatic. Go ahead. Beynin farkında olan bölümü ve farkında olmayan bölümünü karşılaştırıyor. Farkında olan bölüm yavaş, sistematik,
çalışıyor. Direkt doğrudan açıklıyor maddeleri. Analitik, analiz edebiliyor. Kurallı, sonra tepki verebiliyor. Reflektif, tepkisel ya da yansıtıyor, düşündüklerini yansıtabiliyor. Genç olan kısım, neokorteks, bilgi ve Yani aslında şuurlu kısmının ve şuursuz kısmının çalışması arasındaki farklar. Şuurlu daha yavaş, şuursuz daha hızlı. Şuurda prosesler var, şuursuzda. There's also, conscious is very analytical, very rule-based, proactive, whereas the unconscious is more heuristic, which means it kind of, you get a general idea of bowl, and you see the bowl and you know that it's his face. It's very intuitive in the unconscious and more reactive. şuursuz olan kısımda tam zıttı, daha çabuk karar veriyor. Otomatik, çok düşünmeden, analiz etmeden karar veriyor. Sezgisel ve dürtüsel, aynı zamanda ani tepki verebiliyor. Tepkisel kısım. Its conscious is more reflective, the unconscious is more impulsive. The conscious is in the neocortex, the unconscious in the limbic system. The conscious is the youngest part of the brain, the unconscious is the oldest. Bu arada şuurlu kısım beynin en genç kısmında, şuursuz kısımda en yaşlı kısmında yer almakta. Now, the unconscious contains not all of it. This is not a limiting list, but the unconscious contains a lot of things. These are just examples. Involuntary breathing. If we had to be conscious of our breathing every minute, we die. It has our habits, both virtues and faults, both habitual sins and wonderful virtues, prejudices, worldviews, our faith, God images, a good God or a nasty God, traumas, post-traumatic stress disorder, are buried in that unconscious. Şuursuz olan, beynimizin şuursuz olan kısmında yer alan kısımları birkaç örnek. Farkında olmadan yaptıklarımız, mesela nefes alma, alışkanlıklarımız, erdemlerimiz, değerlerimiz, hatalarımız, ön yargılar, dünyaya bakış açımız, zihnimizdeki Tanrı imajı, görüntüsü ve stres, travma. Now, I should point out that the unconscious part of the brain is 95% of the brain. The conscious part is only 5%. So the unconscious does a lot of work. %95'i şuursuz olan. Sadece %5'i de şuurlu olan kısmı maalesef. So how do we unload the unconscious? Well, we unload it through prayer. Biz bu %95 kısmı nasıl şuurlu hale getirebiliriz? Tamamıyla ibadet ederek ve dua ederek. There are two types of prayer in general. One is discursive, or from the Greek akataphatic, and this is the type of prayer where you're thinking words, and you may be mouthing those words, as we did just this a little while ago in prayer. The other is contemplative, which is apophatic from the Greek, and that's an example is centering prayer, which is letting go of thoughts. We'll talk about that. Beynimizin bilinçsiz kısmını bilinçli hale getirmek için iki dua yöntemi vardır. İki maneviyat yöntemi, iki dua yöntemi vardır. Birincisi sözlü dua. Sunumdan önce yaptığımız gibi namaz kılmamız sözlü duaya giriyor. Bakış açısına göre. İkincisi de tefekkür. Now, centering prayer is a prayer I teach to a lot of people in different faiths. I've taught it to Christians, Jews, Muslims, because in the silence there's no dogma. And in a nutshell, what it is that you choose a sacred word or image, and every time you become aware of your thoughts, or become aware you're engaging your thoughts, you ever so gently let them go and return to your sacred word or image, which is a symbol of your desire to be with God. You're essentially saying, I wish to let go of my thoughts and just be with you, God. I am not my thoughts, and you, God, are more important than even my own thoughts. Sana ibadet etmem dahi benim kendimden değil. Allah'ım, ben sana ibadet edeceğim zaman dahi bu bile senin kadrinden.
Now the reason this is very, both of these forms will help unload the unconscious because we're focused on one, the oneness God. The second tends to be more powerful in my experience because that's emptying the conscious more. Faydadan bahsettik. İkinci kısmında tamamen dua. The second seems to be more powerful in the sense that you're lessening the ruminations of your conscious mind and leaving room in the conscious mind for the unconscious to unload. Benim için ikincisi, hayat tecrübeme göre ikincisi tefekkür kısmı çok daha önemli. Yani tamamen Tanrı'nın, Allah'ın varlığını çok daha hissediyorsun. Aynı zamanda bilinçsiz olan kısmı daha bilinçli hale getirmene faydası var. Every faith has a contemplative tradition, and the word contemplation is a pretty universally accepted word by all faiths. But every faith has a contemplative tradition. Christianity, it's called mysticism. Judaism, Kabbalah, Islam, Sufism, Buddhism, meditation, Hinduism, etc. Tefekkür birçok farklı dinde ve inanışta vardır. Hristiyanlıkta mistisizm diye geçer. Yahudilikte Kabbalah, İslam'da Sufiler bunun en büyük örneği. Diğer Budizm ve Hinduizm'de de meditasyon yolu. Now in Sufism, I'm not talking about dervish. I'm talking about the resting prayer. Ben diyor burada Sufizm derken diyor dönen dervişlerden diyor kastetmiyorum. Buradaki benim kastım tamamen ibadetler. Sessiz şekilde tefekkür. Dönmece değil tamamen yani kendi iç dünyandan tefekkür. Tasavvuf. Yani içinden düşünme. So what happens? Well, there are physical effects. That brain has neuroplasticity, which means that the brain can rewire itself so that it uses parts of the brain that were being used for something else now can apply to elsewhere. And it has been proven through MRI scans that actually happens when you practice this meditation. Yani yapılan ibadetle beyin kendisini yenileyebileceği ve daha fazla yani farkında olabileceği yapılan ibadetlerle. Now those are the Benson research that I was talking about. Bunların hepsi bilimsel olarak kanıtılmış yani. Tansiyonun düşmesi, melankoli, daha az. Oh, I'm sorry. Go ahead. Okay. Suffering, anger and sleep. Maneviyatı yüksek olan kişilerin stresi, acı çekmesi, sinirli olması azalır. Aynı zamanda daha az uyur. Now in the process of unloading that unconscious, we're essentially being allowed to deal with our confirmation bias in evaluating research input to inform our conscience. So the conscience cannot be informed without spiritual prayer. Vicdan manevi dua olmadan bilgilendirilemez. Now the spiritual effects are many: wisdom, patience, peace, kindness. In teaching this, I have found most people will report a sense of peace. But God seems to be smarter than we think He is. Biz diyor Allah'ı diyor düşündüğümüzden Cenab-ı Hak daha çok gentle yani daha merhametli. Düşüncemizden daha fazla merhametli. Çünkü şunlara baktığımız zaman diyor hakikaten Centering prayer is focusing on the God that dwells within, centering in. And God is interstitially part of us because we're non-dualistic. Yani bizim ibadetle Cenab-ı Hakk'ı içimizde böyle çok içimizde hissetsek dahi diyor. Aslında hani yani var ya her söylediği böyle hani size şah damarından daha yakın var ya. Yani her bir şeyi böyle benim kafamda çağrışıyor da böyle çok hakikaten çok enteresan. We just talk about it on the van. He added the verse. God said, "I will call you to that jugular way." Okay, good, perfect. So because God's smarter than we think He is, He knows what we need. He knows what we need. So wisdom, you know.
Allah bizden daha merhametli olduğu için bizim ihtiyaçlarımızı bildiği için bunları bize ikram olarak veriyor. Fazlından, kereminden. Aynı zamanda bu maneviyatın, duanın kişi üzerindeki etkisini tek tek sıralamış. Dilayet demiş, bilgelik, akıl, sabır, barış, incelik, cömertlik, hayırseverlik, sevgi, dürüstlük ve keyfiyet. Hayattan zevk almak. Let me give an example of a case. I taught century prayer to a man, and about 3 months later, he came back, and I said, "How are you doing?" And he said, "I started to dream at night what really happened to me in the Vietnam War." Then I asked him, what happened then? And he said, then I became fully aware during the day of what really happened to me in the Vietnam War. Now, he did not tell me what happened, but it was clearly a case of post-traumatic stress disorder, PTSD. I'll give the punchline if you translate that. You want Bir öğrencisine, bir tanıdığına merkezi dua dediği, daha çok meditasyona kayan bir ibadet şeklini söylemiş. 3 ay boyunca o kişi yapıp gelmiş. Herhangi bir değişim oldu mu diye sorunca Vietnam Savaşı'na katılmıştım. Onu gece rüyamda gördüm. And in the morning, First it was in dreaming, and then became fully aware of it. Önce rüyasında Vietnam'daki savaşa katıldığını görüyor. Gündüzde o sürekli aklında oluyor. İlginç bir hale geliyor. Posttraumatik sendrom dediği, orada yazan bilinçaltında o korkularıyla yaşıyor. Then I asked him, what did you do then? And he said, I ever so gently let it go and return to God through my sacred word. Ben diyor daha emniyetli ve güvenli olan duayla Cenab-ı Hakk'a, yani Allah'a iltica ederek bu şeylerden kurtuldum. Artık daha ne gün içinde ne de rüyamda yok. I told that story to the head of the psychiatric department of one of the major hospitals in Houston. Houston is the largest medical center in the world. The head of the psychiatric department's jaw dropped, and he said, "We are having trouble treating PTSD patients, and here the divine healer healed through unloading of the unconscious." Yani ben Texas, bildiğiniz gibi diyor, dünyanın diyor en büyük medikal merkezlerinden bir yerisi. Oradaki bir psikiyatri bölüm başkanıyla bu konuyu paylaştım. Bunu anlattığımda yani sadece duanın bu posttraumatik stresli hastalar üzerindeki etkisini söyleyince diyor, çenesi diyor göğsüne düştü. Ve hayret etti. Bizim de en çok hastalardan problem yani vesvese veya geçirmiş olduğu büyük bir şey sonrası onun yaşaması. Burada da diyor duanın ve şeyin gücünü gösteriyor. Anybody, regardless of what the faith is teaching now, I guarantee it. I don't guarantee it. God guarantees it. Anybody can be a Sufi, a mystic, a Kabbalist, if they want to, and they open themselves up to God. It's not something that's reserved for special people. It's reserved already for us because God's already there, wanting to let Him out. Ben diyor garanti veriyorum dedi, sonra pardon dedi, Cenab-ı Hak dedi, Allah dedi garanti veriyor. Yani her kim ki diyor böyle bu tür sıkıntıları var, hangi dinden olursa olsun ben inanıyorum. Hangi dinden olursa olsun, eğer bir göğsünü diyor, yani kalbini Allah'a açsa, yönelse, yerine getirse ben inanıyorum ki bu sıkıntıların hiçbiri kalmayacak. Now, I want to just, a few more slides and we'll be done. I want to talk about the future, where this is headed. One of the things that people have noticed about this prayer practice is these spiritual effects happen to a lot of people. But there are a few, maybe 5 to 10% that have dramatic contemplative experiences. And those people have experiences that are similar to some other things, and I'm going to talk about it. This slide. Sadece birkaç slaytım kaldı diyor, ondan sonra bitireceğim. Bunlar da diyor başlıyor. This is anecdotal. It's not scientific. All scientific Değil diyor.
This is not scientific. Well, the mystical experiences that we talked about in the middle, the contemplative, people will talk about timelessness. In other words, if they practice the prayer for a half hour, it seems only like 5 minutes. They feel whole. There's a perfection. There's a sense of oneness with the universe. And I'm reading down the middle. And they sometimes don't feel their hands or even their whole body because, or they'll have what is called ecstasy. They'll be having an out-of-body experience. That's what people sometimes will talk about in the 5 or 10% of people that have this happen. Maneviyatın kendilerine tefekkürün kendilerini iyileştirmediğini söyleyen hastaların oranı sadece %10 civarı, en fazla %5, %10 civarı. Bunlar %5, %10 civarı dedi. Maneviyattan, tefekkürden çok hoşlananlar süreyi hissetmiyor. Mesela yarım saat ibadet etse, tefekkür etse, o ona 5 dakika kadar gidiyor. Yani zaman içinde zamanın halk olmasından bahsetti ve en son o 4 alttaki o spaceless ektasinde de diyor artık öyle bir ruhani hale geliyor ki artık alıyor kendisi can bedenden, ruh bedenden çıkarak ayrılıyor. Kalbin derece hayatına çıkıyor. Yani evet, kalbin dereceye hayatına çıkıyor yani. Now, people have been noticing that near-death experiences that people will have are very similar to mystical experiences that are had by people who are perfectly healthy. Bazı belki diyor insan çok böyle ağır bir kaza falan geçirip de hani böyle eks olmak üzere fakat kurtulduysa hani uzun zaman bilinç kapalı kalıyor, ağrı uyananlara falan cevap vermiyor. Bu insanlarla diyor bilinci yerine geldikten sonra konuşuyoruz. Yani bazıları evet diyor ben işte şöyle böyle yani bilinç altında o şeyleri açıklayabiliyor. So near-death experiences, and these are parallel across. They have a sense of timelessness when they have these near-death experiences. They have an affective feeling of peace, transcendent. They sometimes will see angels. Paranormal, they'll have an out-of-body experience. Very parallel to mystical. Bilinç tamamen kapalı olduğu zaman onlar orada zamanın içerisinde yok olduğunu, hatta çoğu zaman belki bir melaikeleri de gördüklerini, müşahede ettiklerini veya işte öbür tarafta yani işte ruh bedenden çıkma durumu bunları diyor. Yani bilimsel olarak bunlar konuşturulmuş ve bunların üzerinde böyle bir çalışma yapılmış. Bunlar dokümente edilmiş yani. Yani hakikaten çok enteresan. Bunlar şimdi biz bunları şöyle değerlendirebiliriz belki. Yani hiçbir zaman için biz böyle bilinci kapalı olup da sonradan tekrardan her şey dört dörtlük yerine gelen insanlara bilimsel olarak oturup da hiçbir çalışma yapmamışızdır yani değil mi? Hayır hocam. Amerika'da bu çok yaygın. Çok önemli. Geri geldi. Bu ne demek yani bana şunu gösteriyor bir arayışın içerisinde olmak. Acaba ne elde edebilir bu? Near death. Yani ölüme bir adım kalmış kişi yoğun bakımda böyle hakikaten post travmatik yoğun bakımda ve tekrardan hayata dönen insanlar üzerinde oturup yani bize de çok şey Hayır hocam arrest oluyoruz, CPR yapıyoruz, tekrar dönüyoruz ya bunlarla ilgili bir çalışma planları arasında. Now, those first two columns were anecdotal. This last one is scientific. Bu ilk iki taraf diyor alttaki scientific ama yukarıda anekdotlara dayanıyoruz diyor yani anekdotlara dayanıyoruz. Kişilerin verileri doğru yanlış bilmiyoruz ama o anekdot geliyor bize yani anekdotal. Astrophysicists tell us that at the beginning of the universe's creation, and I say that because I'm a believer in God, started at a singularity. They call it the singularity. And that singularity is outside space and time. It has no length, width, or depth. Number one. Number two, it is perfectly ordered. So in thermodynamic terminology, the second law of thermodynamics says that its entropy is zero. The third is unified forces. All the forces in nature come together. And the fourth is the first was timelessness, outside time, because there's no light. The last one is no space, because there's no length, width, or depth. So all of these are parallel to near-death experiences and mystical. They're very similar. Okay?
Fizikçilere göre singularity diye bir kural var diyor. Ondan da kastı dünya yaratıldığında fizikçiler dünyanın tek bir noktayla başladığını iddia ediyorlar. Ben de diyor Allah'a inanan bir insan olarak diyor. Yani işte Allah'ın yeryüzünü yaratması konusunda. Ben de diyor yani hemfikirim bu konuyla. Now, what does that mean? Well, we don't know. Okay, just pointing out some really interesting things. Okay, but physicists know about what is called quantum entanglement. Quantum entanglement is when you bombard a calcium atom, and they discovered it this way. They bombarded a calcium atom with energy, and it gives off paired photons, which are paired, meaning they both are spinning the same direction. And they did a test over a 12-kilometer distance. They changed one spin, and the other one changed instantly, not at the speed of light, but instantly. No, instantly, not at the speed of light. They instantly change. When you change one, the other one changes. Benim anladığım Avrupa'da bir deney yapmışlardı. Atomu bölüyorlar. Yani her seferinde biri yapmışlar. Bekliyorlar ki rastgele bir sonuç çıksın ortaya. Mesela biri sağ parça oluyor, diğeri sol parça gibi oluyor. Normalde bekliyorlar ki yani ikisi de sağ olabilir, ikisi de sol olabilir. Yani beklenmedik bir şekilde rastgele olması lazım bir şekilde. Ama her seferinde bakıyorlar ki efendim bilinçli bir, yani o aslında o da şeyi savunuyorlar. Yani burada bir müdahale varsa, Tanrı'nın bir müdahalesi yaratılışa, işte bu o yani. Çünkü normalde bu şey yaratabilir miyiz? rastgele olması. Bir şey yaratabiliriz. Ama olmuyor. They know that can happen across the whole universe. And in fact, this quote from a physicist says, it's called the non-local universe. And that is, the non-local universe is an earth-shattering result. This is the kind of result that should take your breath away. Even Einstein was stunned by this result. That by the non-local universe, we mean that something can exist on the other side of the universe and instantly affect the other side of the universe. And physicists believe this. Non-local universe'den kastı dünyanın bir köşesinde olan diğer tarafında da olabilir benim anladığım kadarıyla. Bunu Albert Einstein bile şaşkınlıkla karşılamıştı. Einstein. And so, where am I headed with this? Well, this is perhaps a discussion of consciousness outside the brain. Okay. And if you think that's hypothetical, these are the articles describing how they're starting to test this in order to communicate instantly between New York and Istanbul. Instantly. Now, when I say instantly, the equipment still has to convert the signal, but it's still 10,000 times faster. If you see at the bottom there, 10,000 times faster than the speed of light. The reason it's not at the speed of light is you got equipment that has to change things. So, you want to say it? Burada anladığım kadarıyla yani New York'taki bir şey İstanbul'daki çok çabuk etkileyebiliyor. Çok Yani şu an acaba böyle yaratılış konusu üzerinde böyle bir çalışmalar yapıldığını ve her zaman için tekrardan başa dönüldüğünü. Yani inşallah hani zaten ahir zamanda da Cenab-ı Hakk'ın varlığı, melaikeler yani her şey fiziksel olarak da bilimsel olarak da kanıtlanacak ya. İnşallah yani bunlar da yapmış olduğu bu çalışmalar onlara vesile olsun. Yani yapmış oldukları bir dönüyorlar. Yani bir çizgi diyorlar ya sizde bizim aramızda bu kadar çizgi var. İnşallah aslında çizgiye geçseler, gaybe iman etmiş olsalar bunların hepsi rahatlayacak ama bilimle bunu bulacaklar herhalde. Now these photons are up and down, it's plus or minus, just like a computer, electricity on or off. A friend of mine who's a neuroscientist at Harvard is studying the brain, and he believes he's found something in the brain that can give a signal, plus or minus, that the brain can communicate in a base 2 system. Base 10 is the way we count, 1 up 0 to 10. Computers count base 2 as either 0 or 1, either electricity on or off, just like this
entanglement. He believes the brain can do that same thing, and he's found a way of the brain can communicate with plus or minus. And he believes that this could open up a door to quantum entanglement and a general consciousness outside the brain. Harvard'daki bir arkadaşım var, nöropsikiyatrist. Yani bu konular üzerine çok büyük araştırmalar yapıyorlar ve fizikçilerle beraber ümit ediyorum ki diyor, yani inşallah böyle en kısa zamanda bu consciousness, yani ruh bilim üzerine daha fazla bir şeyler öğrenebilelim veya bilimsel olarak bunları ispatlayabilelim. Gayretimiz bu yani. That's it. I'm sorry it took so long. Neyse, alkışlayalım.